Herkese merhabalar. Geçen sene listemde olan bir bluz çalışmasıydı bu. Bu kaza görmüştüm Pinterest'te. Yapmak istiyordum ama Instagram'da bir takipçim göndermiş resmi. Ben de biraz öne almaya karar verdim. Ee, Yeni yıl için pullu böyle simli iplerle çok hoş bir yeni yıl kazağı da olur. Bu arkası şöyle damla şeklinde geliyor. Ben bir tane düğme koydum buraya. Hemen en başta söyleyeyim. Burada 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Şuradaki boyunu. Bir sıra eksik yapsam da olurmuş. Aklınızda bulunsun. Boynunuzda deneyin mutlaka. Öyle karar verin. Tam boğazımın yani çene altımda bitti. Acaba bir tık daha mı aşağıda olsaydı diye düşünüyorum. Ama bu da gayet güzel oldu. Aklınızda bulunsun. Biraz daha boğazın aşağısında kalsın derseniz bir tane eksik şu çalışmayı yaparsınız. Onu en başta söyleyeyim. Kollarına şöyle bir çalışma yaptım. Etek uçlarına şöyle bir çalışma yaptım. Ölçü vereyim. Small en bedene gayet rahat olur görünüyor. Şu koltuk altından ölçü veriyorum ben size. Bakın 56 santim olmuş. Gayet geniş bir beden. Ama siz daha küçük beden isterseniz dediğim gibi şuradaki arttırma noktalarını belirli bir yerde bırakıp kol beden ayrımına kadar o sayılarla gidip sonra ayırabilirsiniz bedeni. İpimden bahsedeyim. Bunları ben kendim alıyorum. Nako'nun süper ince ipini kullandım. Yani bir reklam yok. %25'i yünmüş bu ipin. Çalışması kolay bir ip. Daha çok kışlık ürünlerde kullanılan bir ip. İp için hangi tığ numarasını söylemişler? 2 numara demişler ama ben 3,5 kullandım. Gayet güzel kaldırıyor ipi. Eliniz çok bolsa 3 kullanabilirsiniz. 260 metrelik bir ip. 4 tane ipim vardı. Kalan bu 4. ipten. 3,5 tane ip gitti yani. Hadi gelin başlayalım. Başına sonuna fotoğraflarını koyacağım zaten. Şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. 3'ün katlarında zincirimizi çekelim. Boğazımıza ölçelim zinciri. Bol olmasın. Düğmeli olacak çünkü. O yüzden boğazınızda tam otursun çekeceğiniz zincir. 1, 2, 3. Ben şu kadar çektim. Şöyle boğazınıza doladığınızda bakın zaten gevşiyor da biliyorsunuz. O yüzden çok bol zincir çekmeyin. Burası boğazınızda tam otursun. O şekilde düşünün. Şimdi başlayacağım. Şöyle 2 tane fazla çektim. 1, 2. Şöyle üçüncüye şu kalacak şöyle şurada. Şimdi aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı göze 3 tane daha. İki tane ilerledim. Üçüncüye şurası kalacak ikili trabzan. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Arada zinciri yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Zinciri yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye şurada yaptığım işlemi yapıyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı göze 3 tane daha ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yapacağız. Zincir yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı göze 3 tane ikili trabzan.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Şu modeli çalıştıktan sonra da bir ölçüm yaptım. Şöyle biraz hafif şimdi buraya sonradan düğme de yapacağımız için bu kısımlara şuradan bir kenarda geçerek düğme koyacağım. O yüzden şöyle tam otursun boğazınıza. Benim şunlar fazla oldu. Bunu burada bırakıyorum. Döneceğim şimdi. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Bu trabzanım devam edecek. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyor. Ne kadar yapacağım bunu? Boğazınız ne kadar olsun istiyorsanız. Boğazlı istiyorsanız bir süre bununla devam edin. Yoksa birkaç sıra sonra bırakıp devam edebilirsiniz. Ben şimdi kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Buraya ikili trabzan. Aynı şeyleri yapacağım. Ne arttıracağım, ne başka bir model çalışacağım. Buraya buradaki 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, yanına bir tane ikili trabzan. Bu çalışmanın tamamını ben birkaç sıra yapacağım şimdi. Dönüşte görüşelim. Bir arttırma yapmıyorum. Aynı şekilde çalışıyorum. Sanıyorum şöyle 4 sıra kadar yapmayı düşünüyorum. Sonradan arttırmalara başlayacağız. Ben devam ediyorum. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim size. Şu sıra sonunu bir kere göstermek istedim. Sondaki üçlü grup çalışmasını yaptım ve bakın şuradaki zincirin üzerindeki üçlü, şuradaki zincirin üzerindeki bölümü atlamayalım ve oraya da bir tane ikili trabzan yapalım. İlk sırada belki unutursunuz diye hatırlatmak istedim. Evet, sırayı tamamlayacağım ve ondan sonra arttırmalara başlayacağız. Boğaz kısmını tamamen kapattı. Şimdi minik arttırmalara başlayacağız. Daha kazağı birleştirmiyorum. Belirli bir yere kadar böyle gideceğim. Sonradan bedeni birleştireceğiz. 3 ile yukarı çıktım. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Ön göze 3 tane daha. Arttırmalarımız yandaki ikili trabzanlardan olacak. Şimdi şuradaki tek olan ikili trabzanımı ikiye çıkartıyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 3 tane daha ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanıma aynı göze 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir olan ikili trabzanımı ikiye çıkardım. Devam ediyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak. Yandaki ikili trabzanımın üzerine 2 tane ikili trabzan. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Bir dahaki sıra tekrardan görüşelim. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 tane zincirimle yukarı çıktım. Yine buradaki çalışmayı yapıyorum. Bunu hep yapacağız. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan aynı göze. Bu sıra yeniden 2 tane çalışacağım. Buradaki 2'yi tam ortasına 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir arttırma yapmadım.
Yine buradaki üçlü grubumu yaptım. Bu iki tane ikili trabzanın tam ortasına yine iki tane ikili trabzan yaptım. Yine üçlü grubumu yapıyorum. Şimdi şöyle bir göstereceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi tamamlayalım. Bir üst turda görüşürüz. Sıra sonuna geldim. Sıramın sonunda ikili trabzanımızı ben şöyle 3'te çıkarak yapıyorum. Şurası dar sıtmasın diye. 3'te yukarı çıktım. Yine buradaki üçlü grubumu yapıyorum. Bu her zaman devam edecek böyle. Şimdi yine arttırmaya, artık bundan sonra hep arttıracağım. Arttırmalarımızı her zaman şuradaki bölümde yapacağız. Şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane şöyle ortasından, bir tane buradan. 3'e çıkardım bakın. Grubu yine çalışıyorum. Yana geçtim. Bir tane ilk trabzanın üstüne, bir tane hemen şöyle ortasına, bir tane diğerine. Devam ediyor. Bir tane şuradan, en baştakinden, şöyle bir tane ortasından. Arttırmaları her zaman ortalardan yapacağım. Orta kısımlarda. Yani mesela bundan sonraki sıra şu ortadakine 2 tane yapacağım gibi. Şimdi size böyle hatırlatacağım birkaç sıra. Şimdi üst tura çıktım. Şuradaki üçlü grubu yaptım ve yana geldim. Burada 3 tane var. Baştakine 1, ortadakine 2, diğerine 1. Burayı 4'e çıkardım. Ve yine grubumu çalışıyor. Yine grubu çalıştım. 3 tane olan bölüme 4'e çıkartıyorum. Ortadakine 2 tane yapıyorum. Bu mantıkla ben bir süre gideceğim. Sıra başlarında birer tane hatırlatacağım size. Şu an böyle görünüyor. 4'e çıkardım bakın. 1 1 geldik. 2'ye çıkardık. Bir sıra daha 2 yaptım. Sonra 3. Şimdi 4. Bundan sonra yine bakın şu ortalardan arttırarak büyütmeye devam edeceğim. Bir üst turda her başlarda birer tane hatırlatacağım. Ve birleştirme kısmına geçeceğiz bedeni. Şuradaki grubu yaptım. Yandaki 4 olan ikili trabzanımı 5'e çıkartacağım. 1 2 şuraya 3 aynı göze bir tane daha 4 5 ortalarından birer tane arttırıyorum. Şimdi bu sırayı yine tamamlıyorum. Buradaki grubumu yapıyorum. Burayı 5'e çıkartıyorum. Tam ortadakine 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda tekrardan grubu çalıştım. 5 olan ikili trabzanımı 6'ya çıkartıyorum. 1 2 bakın tam ortadakine 2 tane 3 4 5 6. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum. Grubu yapıyorum. 6'ya çıkartıyorum. Tam ortasındakine 2 tane yapıyorum. Bunu tamamlıyorum. Bundan sonra birleşim kısmı olacak. Birleştireceğiz. Nasıl devam ettiğimi anlatacağım. Evet, şimdi birleştireceğiz. Tam bu bölümde bir birleşme yapacağım. Şimdi önce bir anlatayım. Nasıl başlamıştık? Bir tane şuradaki grubumuz çalışmıştık. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, bir tane
yanına ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bu ortada da şu iki grubun arasında bir tane şuradaki gruptan yazdım. Ben şimdi buraya 2 tane zincir çekerek burayı birleştireceğim. Daha sonraki sıra önce 4'e çıkartacağım burayı. Şurayı, daha sonra da şu sayıları eşitleyerek devam ettireceğim. Evet, şimdi burayı birleştiriyorum. Şuradaki arka ön yüzlerinizi ayarlayın. Bundan sonra döne döne gideceğiz artık. Dönüyorduk. Sonra yeniden dönüyorduk ya. Şimdi şurasını arka yaptım. Bakın. Şu kısmımız da ön. Zaten siz de anlayacaksınız yaptığınız zaman. Farklılık var ikisinin arasında. Şimdi ön yüzünü arkaya getirdim ve birleştirdim. Artık bu ön yüz oldu. Hep bu ön yüzden devam edeceğim. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Bundan sonra bu aradaki kısımları yapmaya başlayacağız. O 2 zincirin olduğu yere bundan sonraki sıra 4 tane ikili trabzan yapacağım. Burada önceleri biraz daha fazla arttırma yapacağım ki şuradaki sayıları elde edeyim diye. Şimdi 2 tane zincir çektim. Burayla birleştirdim. Şimdi şu ortaya geçiş yapıyorum. Ve başlıyorum. Üç tane. Aynı göze 3 tane daha. Artık arada da şu çalışmamız olacak. Şimdi burada ne yapmıştım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı ne yapıyorum? 7'ye çıkartıyorum. 1, 2, 3. Hemen ortasına. Zaten bakın belli oluyor artık arttırma noktalarım. Tam ortasına 2 tane. Ve devam ediyor. Göstereyim size. Grubumu çalışıyorum. Burayı 7'ye çıkartıyorum. Bakın tam ortada zaten artık arttırma noktalarım belirlendi. Tam orta kısmından arttırma yapıyorum. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim ve devam edeceğiz. Evet. Birleştirdiğim bölüme geldim. Aynı burada yaptığım gibi. Şimdi şu 3 tane olan, burası artık 7 oldu bakın. Şimdi şuraya 4 tane trabzan yapacağım. 1, hemen aynı göze bir tane daha. 2, yanındakine. 3, 4. Burada fazla ikili trabzan yaparak burayı bir iki sıra sonra yakalayacağım. Şimdi göstereyim. Artık bakın bedende de şuradaki çalışmamız başlatıldı. Birleştirdik ve 2 tane zincirle, fazla zincir çekmeyin. Şurası fazla açılmasın. Ama bedenin bu kısmını büyütmek isterseniz tabi biraz daha fazla yapabilirsiniz. Ben daha burada biraz daha dar gitmek istiyorum. Şurayı da kaydırdım. Şöyle yukarı çıkış yaptım. İki, 3, 2. Şuraya bir kere daha göstereyim. Şimdi şöyle kaydırdım. Önce bu sıra içine geçiş yaptım. Şöyle uzattım. 1, 2, 3. Artık bundan sonra normalleşecek. Aynı buradaki gibi geçiş yapacağım. 2 zincir, aynı boşluğa grubumu çalıştım. Şimdi 2, 4,
7 idi. Burayı 8'e çıkartıyorum. 1 2 3 4. Bakın arttırma noktam görüyor musunuz? Altta aynı boşluğa yaptığım çalışma tam onun ortası. Birleştirme noktasına geldim. Şuradaki grubumu yaptım. Şimdi buraya, burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane var. Burayı birdenbire böyle 8 yapmıyorum tabii ki. 1 2 aynı göze bir tane daha. 3 4 2 4 5 aynı göze bir tane daha. 6. Şimdi artık döne döne gideceğim. Döne döne gidiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın yine şuradaki orta bölümdeyim. Şu birleştirmenin olduğu yerde. Burası 9, burası 2, 4, 6. Burayı 8 yapacağım şimdi. 1, yanındakine 2 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kademeli arttırıyorum. 8 oldu. Bir dahaki sıra ikisini eşitleyeceğim şimdi. Ondan sonra öyle devam edeceğim. Şu anda böyle görünüyor. Ben devam ediyorum şimdi. Arttırma noktası. Sizler de benim gibi tek arttıracaksanız ortalardan arttırarak devam edin. Bir süre gidiyorum. Bir ölçüm vereceğim size. Ve nasıl ayıracağımızı anlatacağım. Evet. Şimdi bundan önceki sırada sayıları eşitlemiştim. Ve artık tek arttırımlar yaptım. Yine ortadan başlayarak arttırmaya başladım. Şu anda burada 13 tane ikili trabzan var. Bedene giydim. Bu sıradan sonra kol beden ayrımına kadar başta ve sonda 2 tane arttırmaya karar verdim. Bakın burada siz de dikkat edeceksiniz. Bedeninize giyeceksiniz. Ne kadar kalmış kol beden kısmına şöyle birleştirdiğinizde dar geldiğini hissediyorsanız siz de başta ve sonda arttırmaya başlayın. Hayır ben böyle devam etmek istiyorum, dar iyice ne olsun diyorsanız yine tek arttırmayla devam edebilirsiniz. Ben biraz daha, çünkü özellikle şu boğaz kısmını biraz dar çalıştığım için şurada şimdi biraz daha arttırmaya başlayacağım. Buradaki ikili trabzanları artık tek değil, başta ve sonda yapacağım. Şimdi bakın burası arka ortam, arka ortası. Yani burayla yeni tura başlamış oluyorum. Artık burada, şimdi burada hemen bir tane daha, bir tane arttırdım. Ortadaki tek arttırmalarımı bıraktım. Başta ve sonda arttırmaya devam ediyorum. Yani arttırmayı 2'ye çıkarmış oldum.
Şuradakine de bir tane daha yaptım. Böylece başta ve sonda 2 tane arttırma yaptım. 14, 15 oldu yani burası 13'tü. Bir tane burada, bir tane burada fazla arttırdım. 15'e çıkardım. Diğerlerine de aynı uygulamayı yapacağım. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Bu şekilde beden ayırma noktama geldim. Ben şimdi işaretleyicileri taktım. Birkaç kere deneme yaptım. Size mantığını anlatacağım. Ama ondan önce nerede ayırdım onu anlatayım. Şuraları kol olacak. Şu boyun kısmını saymıyorum. 22 santimde ayırmışım. Şuradaki boyun hariç. Boyunu biraz büyük yapmışım, uzun yapmışım. Onu en başta hatırlatacağım size. Bluzu tanıtırken. Belki biraz daha kısa yapılabilir. Şimdi bakın. Önce böyle yatıracaksınız. Burası ön yüzüm. Yani örgümün ön tarafı. Yatırdım. Şunu şöyle bir kıvırayım. Şurası arka ortam. Bakın. Şuradan düğme ile sonradan şuraya düğme yapacağız. Şurada arttırma yaptığım yer. Burayı ortalıyorsunuz. Öncelikle ilk yapmanız gereken bu şekilde böyle yatırıp şurayı sırtın tam ortasına vermeniz gerekiyor. Sonrasında kollarınız için ve ön beden için bölümleri ayıracaksınız. Burada ön ve arka eşit değil. Arkaya biraz daha az, öne biraz daha fazla vereceğim. Siz de kendi bedeninize deneyerek yapacaksınız. Önce giyersiniz. Arkanızı ortalarsınız. Yardım alın bir arkadaşınızdan. Şu arkanın yeri bozulmasın. Ona göre arkayı ayarlayın ve arkanın oluşmasını istediğiniz yerlere şöyle işaretleyiciler takın. Ben taktım onları. Şimdi şunlar benim arka kısmım olacak. Kol için kol kısmına bakın, kola şuradaki şu omuz kısmından bir tane bölümü ve şuradaki bir tane başak kısmını veriyorum. Modelli kısmını veriyorum. Buranın tamamını veriyorum. Bakın burası arka. Şu omuzdaki arttırma noktamın tamamını veriyorum bir tanesine. Bir tane model kısmını veriyorum. Ve tam şurada ön için olan bölümü ikiye ayırıyorum. Yani şurası ve şu kısmın yarısı, arttırma noktalarının yarısı kola gidecek. Aynı mantıkla burada da burası arkamın ayrım noktası, bir tanesini kolun bir kısmına, bir tane model kısmı ve beden kısmının yarısını, şuradaki arttırma noktalarıma olan bölümün yarısını kola veriyorum. Ve bu şekilde şöyle tutuyorum ve katlıyorum. Şimdi göstereceğim. Beden ve kol birbirine eşit değil. Yani iki beden birbirine eşit değil. Denedim, gayet güzel oluyor. Bir sıkıntı yok. Bakın. Şurada, yani şu anda kolda bir tane modelim var. Kolda bir tane modelim var. Bunu şöyle bir teyelleyin. Bu ayrımı yaptıktan sonra bu mantığı şunları bir dikin üzerinize, ama buraya biliyorsunuz gene zincir çekeceğim. Tığla, yani alın şuradan bir tane başka bir ipi. Burada kaç tane bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane diyelim. 8 tane zincir çekin. Şurayla birleştirin. Çünkü burada bedenden bir kısım aldığım için onu bedene vereceğim. Ve sonradan da koda vereceğim. Bu aradaki bölümünüz ne kadarsa
Ben öne daha fazla verdim. Arkaya daha az verdim. Aynı şekilde burada da öne daha fazla, şuradaki sayıyı arkaya daha az verdim. Şurası arka. Burada kaç tane bölümü bedene verdiyseniz, kola verdiyseniz, şuradaki bölümde kaç tane trabzanı kola verdiyseniz o kadarlık zinciri çekin ve şöyle bir birleştirin her ikisini. Ayrı bir iple ve sonra bedeninize giyin. Bakalım düzgün mü? Çünkü kola da ekleme yapacağız. Bedene de bunu bedende tamamlayarak devam ettireceğim. Eğer gene takılırsanız bana sorarsınız. Ve başlıyorum şimdi çalışmaya. Burası arka bedenim. Arkadan başladım. Artık bundan sonra arttırma, eksiltme yok. Hep aynı sayılarla gideceğiz. Şimdi kol evinin olduğu yere geleyim. Kol için ayırdığım noktaya. Orada görüşelim. Arka bedeni bakın ördüm. Şimdi işaretleyici olan yere geldim. Buraya buradaki grup çalışmasını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şimdi burası kol. Şu kısım kol bakın. Şurada bir tane bölüm var. Bir tane şuradaki modelim var. Ve burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Ya da 9, 10 tane sizinki ne kadarsa bu bölümünüz. Onun yarısından biraz daha azaldım. Arkaya daha az verdim. Öne daha fazla bıraktım. Buraya şimdi ne kadar trabzan varsa o kadarlık zincir çekiyorum ve burayla birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tuttum. Ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Döndüm. Burası ön. Ayarlamanızı burada mutlaka arkadan yapın. Yani sayılarınız eşit olmayabilir, tek olabilir, çift olabilir. Benim tek olduğu için birbirine dengesi olmadı. Öne daha fazla veriyorum. Ön bedene. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere tekrardan görüşelim. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi ne yapıyorum? 8 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki bölümle birleştiriyorum. Artık kolla bedenimi birbirinden ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada size mantığını anlatıyorum. Sizin ne kadar var buradaki bölümleriniz, kaç tane şuradaki model sayınız var. Burada yatırıp benim gösterdiğim gibi böyle yelpaze gibi, şemsiye gibi orada kendi düzeninizi. Şimdi ne yapıyorum? Bu bölüme çalışmamı yapıyorum. Artık bedenimiz kolumuzdan ayrıldı. Şöyle göstereyim. Burası arkası, kollarımız bedenimizden ayrıldı. Şimdi bir kere şurada da ikili trabzan geçişini göstereyim size. Sonra ben devam edeceğim. Koltuk altındaki bölüme geldim. Şimdi oraya da kaç tane zincir çekmişseniz o kadarlık daha az da yapabilirsiniz tabii. Yani ben
Biraz daha rahat olsun diye eşit sayıda yapıyorum. Bakın bu bölümü geçiyorum. Buradan itibaren trabzanlarımı yapıyorum. Ve devam ediyorum. Hiç arttırmadan şu aradaki kaç tane trabzanınız varsa o kadarlık trabzan yapıyorsunuz ve de döne döne ne kadar olsun istiyorsanız boyu bluzunuzun yapıyorsunuz. Kolda bir tane kolu bitireceğim. Örnek olsun diye, sonra diğerine beraber başlayacağız. Şimdi beden kısmını büyütmeye devam ediyorum. Şimdi şuradaki şu motifli kısmımı yaptım. Bundan sonra lastik kısmı yapacağım. Şöyle 4 parmak kadar. Onu bakın şöyle yapacağım. Doladım. Şu koltuk altının olduğu hizanın oradayım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir tane zincir. Bir tane atlıyorum. Şöyle bir çalışma yapacağım. Bu lastiği 4 parmak kadar yapacağım. Bedeni o şekilde bitireceğim. Bir zincir, bir tane atladım. Bir zincir boşluğun içine. Şuradaki grubumu yapıyorum. Bir zincir, bir tane atladım. Bir zincir, bir tane atladım. Bundan sonra hep şuradaki trabzanların üzerine bir zincir atlayarak bu çalışmayı yapacağım. Etek ucundaki lastiği bitirdim. Şuradan başlamıştım. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çekiyorum ve şuraya tutturuyorum ve kapatacağım burayı. Şimdi bir tane kolu yapacağım. Hem onu örnek olarak da göstereceğim size. Diğerine beraber başlayacağız. Kolun birini bitirdim. Şöyle finali de şu etek ucunda yaptığım gibi bitirdim. Sadece finalde şuradaki model kısmını uygulamadım. Bu şekilde bitirdim. Kolum şöyle oldu. Şuradaki devam olan, bakın bununla gelen kısım burada devam etti. Buraya bir tane daha ekledim birleştirirken. Bu bir arttırma değil. Kendi içinde bir zincir atlayarak buraya modeli kurdum. Ama arttırma değil bu. Şimdi gelin başlayalım. Kol şöyle oluyor. Yani şuradaki bölüme de ekleme yaparak zaten kolu da genişletmiş oldum. Ve sonrasında onu şimdi size göstereceğim. Nereye? Şuradaki model kısmımı da bakın şöyle tuttum. Şu ikisinin arasına, tam bu kısmına bir tane şu modelden ekledim. Oraya şimdi bir işaretleyici koyacağım. Şunu şuradan çıkarayım. Yani şu arkasında da boş kalmasın, devam etsin istedim. Şuraya bir tane ilave ettim. Onu da şu şekilde ayarladım. Bu devam edecek olan kısmım.
Şuradaki 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan bölümü. Onu da şurada tam onun karşılığı olan yere işaretleyicini koydum, oraya yerleştirdim. Şimdi gelin hadi başlayalım. Nasıl devam ettiğimi göstereyim. Şu kolun tam ortasından başlıyorum. Şurada aralardan giriş yaparak çalıştım. Tam ortasından şöyle ortadan giriş yaptım. Bir arttırma yapmıyorum. Zaten burada bir genişleme sağladığım için ayrıca bir arttırma yapmadım. Şöyle ortalarından giriş yaptım. Bu şekilde devam ediyor. Şurada boşluk olmasın diye şuraya bir tane ikili trabzan yaptım ve devam ediyor. Burada bütün trabzanlara modelli kısımda 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 3 tane daha, ve devam ediyorum. İşaretleyici olan yere de en başta işaretledik biliyorsunuz. Oraya da bir tane 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olan modelimi uygulayacağım. Şimdi buraya yapıyorum. Şunu atlıyorum. İsterseniz ilk sırada bir tane zincir çekin. Şunu atladım. Buraya 2 3 2 zincir, aynı göze 3 tane daha. Bir zincir. Bundan sonra zincir çekmeyeceğim. Şimdi bir tane atlıyorum ve devam ediyorum. Kolumuz da bu şekilde olacak. Zaten burada kol yeterince rahat oldu. Şuraya da bir tane yaptım. Şu kısma bir tane yaptım. Şuraya. Yani önümde gördüğüm bölümleri çalışıyorum. Ve burada da ortalarına giriş yaparak tam ortasında buluştum. Ne yapıyorum? Doluyorum. Döne döne gideceğim. Şurası benim başlangıç yerim. Şu kalsın burada turum için. Doladım. Üst tura çıkmıyorum hiç. Orada zincir görüntüsü istemediğim için doluyorum. İlkini şöyle tekli trabzan yapıyorum ve artık döne döne gideceğim. Bir iz kalmayacak yani orada. Modellerimin olduğu yerde gene modelimi yapıyorum. Üçlü grubumu.
kolunuz, benim kolum şuraya kadar geldiğinde yaptım. Sonra şuradaki bölüme geçtim. Döne 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 devam edeceğim. Şu kısımda tekrardan görüşelim. Nasıl başladım buraya ve nasıl devam ettim. Kolda istediğim uzunluğa geldim. Şimdi bakın birebir eksilteceğim. Yani şuradaki bölümü yarıya düşüreceğim. Şuradaki bölümü de yarıya düşüreceğim. Şöyle yapacağım onu. Aynı zamanda buradaki kafes bölümüne de başlıyorum. Doladım. Şimdi önce buraya bunu çalışıyorum yine. Şöyle yapıyorum. Kafes yaparken ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Diğerini yapıyoruz. Şimdi zincir çekmiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Bir tane atlıyorum. Zincir yok. Bir atlıyorum. Diğerine. Hem kafesime başlıyorum hem de küçültüyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Doladım. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Doladım. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Doladım. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Ve şuradaki, bundan sonra buradaki üçlü grubu yapmayacağım. Onu da kafese dahil edeceğim. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Zincir yok. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Bir tane atlıyorum. Diğerine. Aralarında zincir çekmeden birer tane atlayıp kafes yapıyorum. Böylece küçültmüş oldum. İkili trabzanları burada yarıya düşürmüş oldum. Bir tane atladım. Buraya geldim. Şimdi artık şurada göstereyim. Bu sıradan sonra artık buraya da kafes yaparak devam ettireceğim. Şimdi bakın tam ortasına geldim. Bir tane zincir çektim. Direkt diğer uca geldim. Artık aralarına zincir çekiyorum. Aynı görüntüyü ve şeyi elde etmek için, sayıyı ve duruşu elde etmek için. Şimdi bir zincir çektim buradaki bölüme. Bir zincir diğerine. Bir zincir. Artık üstlerine kafes yapıyorum ne kadar istiyorsam. Bir zincir diğerine. Bir zincir tam ortasına. Bir tane zincir buraya. Artık burada da şurayı kapattım. Bundan sonra sadece kafes olarak devam edeceğim. Bir zincir buraya. Yani size burada gösterdiğim çalışmayı aralarında bir zincirle aynı sayıyı devam ettirerek yapıyorum. Kolumuz da bu şekilde olacak. Bakın şurada göstereyim. Böyle birebir küçülmüş oldu. Şu bilekte şöylelik şu kadarlık bir bölüm buradaki kafes örgüyle bitirdim. Şimdi kolu bitirdim. Şöyle bir tane zincir çektim. Şöyle bir sıra kaydırıyorum. Temiz bir görüntü için.
Yakanın arka tarafındaki bölümde de aynı bu uygulamayı yapacağım. Kollara şuradaki kaydırmayı geçtim. Bedene de aynı şekilde o kaydırmadan yaptım. Şimdi en son zaten buhar tutacağız bunlara. Daha güzel görünecek. Şimdi şu yaka kısmına geldik. Yaka kısmına buradan başlayacağım. Buradan döneceğim. Şuradan beraber dönüp burada bitireceğim. Çok elinizi sıkı yapmayın. Bütün hat boyunca gideceğim bir sıra. Sonra düğmemi dikeceğim. Zaten fotoğraflarda hem arka tarafını hem ön yüzünü kazağın göstereceğim. Şu kısmı kaydırmayla geldim. Şurada boyun kısmında sık iğne yapıyorum. Burasını çok dar sıkmak istemedim. Bu boyun kısmında sık iğne yapıp şu kenarlarda kaydırma yaparak devam ediyorum. Aklınızda bulunsun. Buranın darlaşmasını istemedim. Şöyle göstereyim görüntüsünü. Burası yapılmamış olan kısım. Burası sık iğneli kısım. Daha güzel oldu sanırım. Evet. Kazağımız bitti. Düğmesini şuraya bir tane diktim. Dilerseniz bütün bu oralara böyle. Ben şu elimde şöyle bir parlak bir düğme vardı. Onu diktim. Ama sonradan belki de her bölüme bir tane düğme dikerek şöyle daha minik bir ince bu renge yakın bir düğme dikerek de tamamını da kapatabilirim. O artık tamamen sizin zevkiniz. Ben şurada şöyle bir damla şeklinde açıklık olsun istedim. Öyle de deneyeceğim ama diğer yaptığım renkle onu denerim. Onların da fotoğrafını sonradan atarım. Kollarımız şöyle oldu. Etek ucumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.